Matrix Trading Web kanalına hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızda Matrix Supply Demand Zones indikatöründen konuşacağız. Bu indikatör ne işe yarar, nelerde kullanılabilir, hangi pozisyonda alınması lazım, piyasa şu an ne durumda ile ilgili bize destek ve talep konusunda, yani arz ve satış konusunda bizi yönlendiren bir indikatör. İndikatörümüzü açmadan önce şöyle kısa bir bilgi vereyim. Yani çoğu trader bu bölgeleri aslında manuel çiziyor. Herkes de farklı çiziyor. Ve sonuçta ne oluyor? Tutarsız işlemler oluyor. Matrix Supply Demand Zones yani bu problemi tamamen ortadan kaldırmak için geliştirildi. Sistem piyasadaki gerçek arz ve talep bölgelerini otomatik olarak tespit ediyor. İndikatörümüzün önemli sivil noktalarını da analiz eder. ATR bazlı filtreleme ile zayıf bölgeleri eler ve sadece güçlü arz talep bölgelerini grafiğe yansıtır. İndikatörümüzü açalım. Evet, şu an indikatörümüz ekrana geliyor. Talep ve arz. Yani şöyle diyelim, bu yeşil noktada basit bir kelimeyle yeşil alan alıcıların yoğun bir şekilde fiyat giren, emir fiyatı girdiği bu kısımda satış baskısının ağır olduğu alanlar olarak en başta yorumlayabiliriz. Tabii detayları birazdan anlatacağım. Diğer indikatörümüzün en önemli özelliklerinden biri ise dashboard ekranının olması. Yani bu sistemin en güçlü taraflarından biri dashboard panelidir. Yani bu panelde aktif talep ve arz bölgelerinin sayısını, son oluşan bölgelerin fiyat aralığını ve en önemlisi fiyatın şu anda hangi bölgede olduğunu görebilirsiniz. Context satırı ise tek bakışta size şunu söyler. Yani fiyat talep bölgesinde mi, arz bölgesinde mi, yoksa nötr alanda mı? Bunu size direkt söyler. Last Event bölümü ise yani son olarak yeni bir bölge mi oluşturuldu yoksa bir bölgenin geçersiz mi kaldığı ile alakalı trader'a bilgi veriyor. Matrix Supply Demand Zones indikatörümüz piyasadaki yani gerçek arz, satış ve talep yani alış bölgelerini otomatik olarak tespit etmek için geliştirilmiş profesyonel bir trading indikatörüdür. Yani klasik supply demand çizgilerin aksine bu sistem subjektif hataları ortadan kaldırır ve yalnızca güçlü fiyat tepkisi oluşturan bölgeleri filtreleyerek trader'a net karar alanları sunar. ATR bazı filtreleme yapar ve fiyat davranışlarını analiz ederek yüksek olasılıklı arz ve talep bölgelerini belirler. Ayrıca yani dashboard paneli sayesinde bu aktif bölgelerin sayısını da görüyoruz. Yani tek bakışta analiz etmemizi sağlıyor bu dashboard. Aslında bu sadece bir çizim aracı değil. Piyasayı daha net ve profesyonel olarak okumak için geliştirilmiş bir sistemdir. Peki bu indikatörümüzü de açtığımızda hani bu dashboard ekranında neler yazıyor? Bunları biraz yorumlayalım. Yani bu dashboard grafikte oluşan arz ve talep bölgelerini sadece çizmekle kalmıyor. Aynı zamanda o an piyasadaki mevcut durumu özet halinde size gösteriyor. Aktif kaç tane talep bölgesi var? Kaç tane arz bölgesi var, yani satış bölgesi var, son oluşan bölgenin fiyat aralığı, şu anda fiyat hangi bölgenin içerisinde ve sistemin en son verdiği olay ne? Yani bunları tek panelden görebiliyorsunuz. Bu da indikatörü sadece görsel bir araç olmaktan çıkarıp okunabilir bir karar paneline dönüştürüyor. Yani burada supply dediğimiz zaman arz, yani şu kısımda satış baskısının güçlü olduğu alan olarak yorumlayabiliriz. Demand ise talep, yani yeşil alan dediğimizse alış baskısının güçlü olduğu, yani insanların alış emirlerini girdiği bölgelerin burası olduğuyla alakalı kullanıcıyı uyarıyor. Şimdi dashboard'da satır satır gidecek olursak bu alan ne işe yarıyor diye. Demand zones, bu alan grafikte şu anda aktif olan talep bölgelerinin sayısını gösteriyor. Bu BNB, Binance Coin'imizde 3 tane talep bölgesinin olduğunun bilgisini veriyor. Yani şu yeşil alanların bilgisini veriyor. Burada işte 565 ile 509 ve tekrar burada 505 ile ortalama yani 473 arasında şu an 2 tane talep bölgesi var. Bir tane daha aşağılarda var. Bu da 295 ile 288 civarında bölgelerin olduğundan kullanıcıya bilgi veriyor. Sayı fazla ise piyasada birden fazla yani geçerli alım bölgesi oluşmuş anlamına geliyor. İkinci alanımız supply zones. Bu da arz bölgesinin sayısını, yani aslında satış bölgesinin sayısını gösteriyor. Bu grafikte şu an 2 tane çıktı. Burada tekrar yorumlayacak olursak 957 ile yaklaşık işte 940 arasında bu alanda güçlü satış emirlerinin olduğu ile ilgili kullanıcıyı uyarıyor. İkinci bölgesi daha da yukarılarda 1374'te işte 1250 arasında satış baskısının olduğunu kullanıcı uyarıyor. Ya burada nasıl yorumlayabiliriz? Burada fiyatın üzerinde bu kırmızı alanların olduğunda satış bölgesi var diye kullanıcıyı uyarıyor. Burada ona göre kar pozisyonu alınabilir, işte short işlemler açılabilir gibi burada kullanıcıyı uyarıyor. Diğer alanımızsa last demand. En son talep bölgesinin üst ve alt seviyesini gösteriyor. Benim burada az önce size bahsettiğim gibi şu an grafikte 566 ve 507 aralığında en son oluşan, bakın en son burası yoğun bir şekilde oluşmuş. En son bu bölge oluşmuş, yoğun bir şekilde talep bölgesi. Buradan bahsediyor. Yani kullanıcı bu tam olarak bu fiyat aralığını görüyor. Son olarak oluşanı. En son satırda oluşan talep bölgesinin aralığını verdiği için yani böylece trader son güçlü alım alanını, yani şurasını sayısal olarak görüyor. Diğer alanımız ise last supply. Yani bu satırda oluşturulan en son arz bölgesinin, yani en son satış bölgesinin aralığını görüyor. En son bu grafikte 959 ile 935
bandındaki satış bölgesi oluştuğunu gösteriyor. Bu alanı hızlıca okuyabiliyorsunuz. Yani dediğim gibi daha önce kar alma veya short senaryosu düşünen kullanıcılar için bu bilgiler çok önemli. Diğer 5. alanımız ise context alanı. Burada dashboard'un en önemli satırlarından biri aslında. Buradaki kodda 3 tane farklı durumumuz var. Inside demand, inside supply, outside zones olarak 3 tane seçenek var. Bunları nasıl yorumlayacağız? Ne anlama geliyor? Eğer şu anki grafikte inside demand yazsaydı fiyat talep toplama bölgesinin içinde olduğunu gösterecekti. Yani şu an fiyat eğer bu yeşil alanın içerisinde olsaydı burada inside demand yazacaktı. Şu an fiyatın burada olmadığı için outside zones uyarısı veriyor. İkinci olarak inside supply şu an fiyatın arz yani aslında satış bölgesinde olduğu ile ilgili kullanıcıyı uyaracaktı. Burada da yine fiyat o alanda olmadığı için uyarıyı vermedi. Yani burada çünkü uyarıyı verirse kullanıcı şuna dikkat edecek. Yani fiyat burada reddedilebilir, yavaşlayabilir. Yani satış baskısı burada devam edebilir diye daha önce satıcıların baskın olduğu alana geldiği ile ilgili kullanıcı uyarıyor. Son olarak old trade zones yani şu an yazan açıklama ise şu anda fiyatın tanımlanan son arz yani burası satış ve son talep bölgelerin içinde değil. Yani evet şu an arada bir yerde. O yüzden outside zones uyarısını veriyor. Yani context satırı fiyatın şu an arz bölgesinde mi, talep bölgesinde mi olduğu yoksa bu bölgelerin dışında olduğunu mu söylüyor? Yani aslında grafik yorumunu tek kelimeyle özetliyor. Son bölümümüz last event. Yani bu alan sistemin en son yaptığı işleri önemli bir şekilde kullanıcının ekranına getiriyor. Burada da bizim 4 tane seçeneğimiz var. New demand zone, new supply zone, demand zone invalidated, supply zone invalidated. 4 tane seçenek sunuyor. Bunları nasıl yorumlayacağız? New demand zone yazsaydı eğer burada yeni bir talep bölgesi oluşturuldu. Yani yeni bir en son oluşanın yeni bir talep bölgesi olduğunu bize söyleyecekti. New supply zone yani şu an bunu yazmış. Bu da ne anlama geliyor? Yeni bir arz bölgesi oluşturuldu. Yani en son burası oluşturuldu. Bunu söylüyor. Yeni bir satış bölgesinin oluşturduğuyla ilgili kullanıcıya uyarı veriyor. Diğer bir seçenek demand zone invalidated gelseydi talep bölgesi geçersiz kalmış. Yani buradaki talep bölgelerinden biri geçersiz olduysa eğer kullanıcıyı uyaracak ve onu da yazacak. Yani hangi bölgenin geçersiz olduğu ile ilgili kullanıcıyı uyaracak. Hatta fiyat talep bölgesinin altında bile kapandığında bu bölgeyi de size yazacak. Yani diyecek ki bu bölge artık talep toplama değil, bu bölge kapanmıştır diye size bilgi verecek. Son olarak da supply zone invalidated yazsaydı bu da arz bölgesi artık geçersiz kalmıştır. Yani buradaki 2 tane arz bölgemiz var. Bunlardan biri geçersiz olsaydı eğer burada supply zone invalidated yazacaktı. Bu çok önemli aslında. Çünkü kullanıcı sadece bölgeyi görmekte kalmıyor. Hangi bölgenin artık geçerli olup olmadığını anlıyor. Yani son olarak yeni bir bölge mi üretti yoksa mevcut bölge geçersiz mi kaldı? Bunu öğreniyor. Yani dashboard ekranımız bu şekilde tamamen bir profesyonel trade'ler için oluşturulmuş bir dashboard ekranı. Dashboard'da context alanımızda burada context alanımızda yani daha önce de üzerinden geçtik. Inside demand yazsaydı fiyat dediğim gibi talep toplama bölgesinin içerisine girdiği ile ilgili kullanıcı öğrenecektir. İndikatörümüz bu bölgeleri rastgele çizmiyor. Bunun bir hesaplama ve alt mantığı da var. Başka bir grafikten de size bir örnek göstereyim. BTC'yi açayım. Bitcoin'de şu an talep toplama bölgesinin yaklaşık 61.000 ve 59.000 seviyelerinde olduğunu kullanıcıya gösteriyor. Bakın en son zaten bu tarihte çok ciddi bir talep bölgesine gelip yukarı çıkmış. Satış bölgesi olarak baktığımızda supply zones 2 bölge oluşmuş şu an. 94 ve 97 bölgesinde çok ciddi şekilde satış baskısı var. Bir sonraki baskıda 123 ve yaklaşık 125.000 seviyelerinde gözüküyor. Günlük grafikte vermiş olan destek ve dirençler buradan zaman dilimlerini değiştirerek örneğin işte 4 saatliği aldığımızda 4 saatlik grafiklerde işte en son olan talep toplama bölgesi işte 67.000 65.000 bölgesinde olduğu gözüküyor. Arz bölgesi yani satış bölgesinde işte 90.000 ve 89.000 seviyelerinde olduğu gözüküyor. Buradan işte hangi şeye bakmak istiyorsanız saat dilimine 1 saatlik dilimi aldığımızda Bitcoin'de şu an işte 70.000 ve 70.281 bölgelerinde işte tam olarak bakıldığında işte 71 ve 70 aralığında bir talep toplama bölgesinin oluştu. Hatta şu an fiyatın da talep toplama bölgesinin dibinde olduğunu yorumlayabilirsiniz. Bu şekilde başka grafiklere de bakarak işte Ethereum'u açtık. İşte Ethereum'da da şu an bu şekilde talep ve arz satış bölgeleri var. En son talep toplama işte 2068 ve 2061 bölgelerinde şu an yoğun bir şekilde alım emirleri girilmiş. Bakın burada tam 4 tane talep toplama bölgesi var. Bir tane de yoğun bir şekilde satış bölgesi var. Bu şekilde indikatörümüzü inceleyerek
yorumlayabilirsiniz. Dashboard ekranı gerçekten tamamen profesyonel. Piyasanın önemli tepe ve diplerini tespit ediyor. Bunu pivot height ve pivot low yapısıyla yapıyor. Yani belirli bir periyot içerisinde anlamlı dipler ve talep bölgesi adayı şeklinde değerlendiriyor. Yine belirli bir periyot içerisinde anlamlı tepeler, yani arz bölgesi adayları, bunları inceleyip ekrana getiriyor. Bölge hesaplamasında 2 tane kaynak kullanılıyor. Bunlar full candle ve body only. Bu bölgenin daha geniş veya dar tanımlamasını sağlıyor. Kodda çok önemli bir kalite filtremiz de var. ATR bazlı bölge boyutu filtresi, yani şurası. Bölge çok küçükse, buradaki bölge çok küçükse eleniyor. Burada hani kullanıcıya gösterilmiyor. Çünkü bu çok ciddi bir satış ve baskısı veya talep toplama alanı değil gibi oluyor. Çok büyükse de eğleniyor. Bu sayede hani sistem aşırı dar ve aşırı geniş, işe yaramaz bölgeleri filtreliyor. Sistem yalnızca pivot üretmiyor. Aynı zamanda ATR bazlı filtre ile zayıf veya dengesiz bölgeleri ayıklıyor. Yani metric supply demand zones'un çalışma mantığı kısaca. Yani bu şekilde fiyat destek bölgesine geldiğinde alıcılar devreye girebilir. Supply, yani arz bölgesine girdiğinde ise satış baskısı oluşabilir. Bu bölgeleri yani giriş, stop veya hedef planlaması olarak kullanabilirsiniz. Şimdi bu birinci versiyon bir indikatörümüz. Şu anda geliştiriyoruz. Versiyon 2'de ise çok daha fazla bir seçeneklerimiz olacak. Burada hani zone strings konu sistemimiz olacak, fake zone filtrelemelerimiz olacak, likidite ve entry sinyallere bakacağız ve gerçek zamanlı trade fırsatlarının tespit etmiş olacağız ve bu şekilde çok daha bir profesyonel ve kurumsal bir indikatör oluşturacağız. Yani sadece bölgeyi görmek değil, hangi bölgelerin gerçekten trader edilebilir olduğunu kullanıcıya göstereceğiz. Versiyon 2'de tabii bu bir sistem, herkes açık olmayacak. Erken erişim almak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. Matrix Trading Lab'da sıradan indikatörler üretmiyoruz. Piyasayı okuyan profesyonel sistemler geliştiriyoruz. Daha fazlasını görmek için kanalımızı takip edip videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Matrix Trading Lab'dan herkese sevgi ve selamlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.